Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu sevimli çanta yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay, güzel, şık bir çanta oldu. Enerjisi de bana geçti çünkü ben çok sevdim. Fark ettiyseniz girişimde bir enerjik oldu. Konuşamadım, heyecanlandım bir anda. Şimdi ben çok beğendim. Kısa sürede yapabileceğimiz bir proje oldu. Hemen böyle başladım, bitirdim. Bir bütün halinde örüyoruz. Burası şimdi böyle gözüküyor ya. Bir bütün halinde örüyoruz. Açık bir şekilde git gel yaparak her tarafından dönerek tamamlıyoruz. Penye ip kullandım. Uzun zamandır penye iple ilgili bir proje yapmıyordum. Hatta uzun zamandır örmüyordum. Elimde bir yumağım vardı. Öncelikle dedim ki yeter mi? Çünkü penye ip kalın olduğu için hemen biten bir ip olarak düşündüm. Aklımda o şekilde kalmış ama yetti ve arttı bile. Yumağımı göstereceğim sonunda. Bayağı bir kaldı diyebiliriz. Bir yumak yeterli olacak. Benim elimde olan rengim, bakın mor rengim vardı, bu şekilde gayet güzel oldu. İçerisine de elimde olan bir tane astar kullandım. Astar aslında gösteriyor. Rengi ve modeli astar gösteriyor. Böyle sevimli minik bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da hala takip etmiyorsanız alta link bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Genelde zaten hep paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyorum buradan da. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle ipim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu modelde penye ip kullanacağım. Yapı olarak penye ip çok yakışıyor ama kalın makrome ipi de kullanabilirsiniz. Modelimi başladığım için şimdi ben size ribon iple örnek göstereceğim. Bir örnek başlangıç yapacağım ama dediğim gibi çantamda penye ip kullanıyorum. 6 milim tığ ile örgümü devam ettireceğim. Bakın bu şekilde kalın bir tığa ihtiyacımız var ve 4 tane de ilmek belirleyicim var. Daha sonrasında zincir çekerek başlangıcımızı yapacağız. Şunu bir kenara aldım. Belli bir kısımdan sonra modelimde ilerleyeceğim ama sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ilmeğimi bıraktım. 9. zincirimin içerisinden bir tane ilmek belirleyici geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında devam ediyoruz. Toplamda 70 tane zincir çekiyorum. Bakın başlangıçta 9 tane zincir çektik. Devamında yeniden bir başlangıç yapıyoruz. 1, 2, 3 diye 70 adet zincire kadar devam ediyoruz. 70 adet zincirimizi çektikten sonra yine 70. zincirimden şöyle bir tane ilmek belirleyicimi taktım. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 45 adet zincir çektim. Daha sonrasında şu şekilde ön kısmını ayarlayalım. Hani düzgün bir şekilde olsun. Şöyle bakın, düz tarafını ayarlıyoruz. Burada ilmek belirleyicimiz vardı. İlmek belirleyicimizin olduğu zincirden şöyle bir tarafından bakın tığımı geçirdim. Pardon, ipim yukarıda kaldı. İlmek belirleyicimin olduğu kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Ve devamında sayıyorum. Bakın ilmek belirleyicimin olduğu kısımdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek batıyorum. Bakın bu şekilde bir kafes yapmış olduk. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Bakın devamında hemen yanındaki zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek yuva kısmımızı yaptık. Devamında hep aynı şekilde yapacağım. 9 tane zincir çekiyorum. 10 tane zincir sayıp 10. zincirden tığımı geçirip batarak devam ediyorum.
Şimdi bakın size bahsettiğim gibi ilerledim. Son burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve bu şekilde tamamlamış olduk. Başta 9 tane zincir çekerek başlangıç yapmıştık. Şu kısımda hatırlarsanız 45 adet zincir çekmiştik. Buradaki sayımızı 45'e tamamlayabilmek için 36 tane zincir çekiyoruz. 36 adet zincirimizi çektikten sonra hemen birinci zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İpimi içerisinden çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir kez ilmek yürütmemi yaptım. Devam ediyorum yandaki boşluktan. Tığımı geçirdim. İpimin içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 4 kez ilmek yürütmemi yaptım. 1 2 3 4. Bakın bir kez birleştirmek için yaptım. Devamında 1 2 3 4 kez daha ilmek yürütme yaptım. İlmek belirleyicimin olduğu kısımla beraber saydığımda 1 2 3 4 5. zincirimin içerisindeyim şu anda. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum. 9 tane zincirimizi çektikten sonra buradan itibaren sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 5. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum. Devamında buradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirim içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Devamında da yine aynı şekilde yapacağım. Başlangıçta kaç tane bu yuva kısımlardan olduğunu söylemeyi unuttum. Onu beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Sıra sonunda 7 tane yuvaya ulaşmıştık. Şimdi bir tane burada arttırma yapmış olduk. Bu şekilde aynı şekilde devam ediyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Burada 5 tane zincirimi sayıyorum. 5. zincirimin içerisinden ilmek yürütmemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Şimdi son 5. zincirim içerisine batarak ilmek yürütmemi yaptım. Burada sıramı tamamlamış oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonrasında bakın ilmek belirleyicim olduğu kısımdan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek son yuva kısmını yapıyorum. Aynı başlangıçta yapmış olduğumuz gibi burada da aynı şekilde bitirdik. Sıra sonunda kaç tane yuva kısmımız oldu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvaya ulaşmış olduk. Sıra sonra tam ekrana sığmıyor. Şu şekilde göstermek istedim. Daha sonrasında hemen yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zinciri atladım. İlmek yürütmemi yaptım. Sıra sonunda 5 tane zincir kalana kadar devam ediyorum bu şekilde. Dediğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın buradan birinci zincirimizden itibaren saydığımızda 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine de batarak ilmek yürütmemi yaptım ve tamamladım bu kısmı. Bakın şu şekilde gözüküyor. Daha sonrasında aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi çekiyoruz. Devamında bakın buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım.
Bakın bu şekilde görünüyor. Devamında da aynı şekilde ilerleyeceğim. 9 tane zincir çekip 5 tane zincir sayıyorum. 5. zincirimden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 9 tane zincirimi çektim. Devamında sayıyorum. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirim içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. 8 tane boşluk kısmımız oldu. Aynı diğer taraftaki gibi 8 tane boşluk kısmımız oldu. Daha sonrasında yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürüttüm. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincire batıyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Hep bu şekilde şu ilmek yürütme yaptığımız noktaya kadar ilerliyoruz. Şimdi sıramı tamamladım, geldim. Ben diğer rengime geçiş yaptım. Başta da söylemiştim ya, sizin için diğer renkli bir başlangıç yapmıştım. Modelin devamında buradan ilerliyor olacağız. Yine aynı şekilde zaten bakın ilmek yürütme yaptığımız noktaya kadar geldim. Bu tarafta ilmek yürütme yaptığımız noktaya kadar ve birinci ilmek yürütme yaptığım noktanın içerisinden tığımı geçireceğim. Öncesinde şu şekilde beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmek yürütme yaptığım noktanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Daha sonrasında zincirimi çekiyorum. Yine 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra bakın burada zaten ilmek yürüttüğümüz noktalar var. Devamında sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak başlangıcımı yaptım. Bakın burada birinci yuvamızı yapmış olduk. Bu ipin penye ip olduğu için daha kalın ve daha dolu dolu gözüküyor. Bakın o yüzden başta da belirtmiştim. Penye ip kullanacağız diye. Diğer ipim buna göre biraz daha ince kaldı. Devamında yine aynı şekilde ilerleyeceğim. 9 tane zincir çekip 5 tane zincir sayıyorum ve içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Şuradaki sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Şimdi son boşluğuma battım ve 9 tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde. Burada ilmek yürütme yaptığımız noktadan itibaren sayıyoruz. Birinciden itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve ilmek yürütmemi yaparak bakın son yuvacığımı yapmış oldum. Buraya yuvayı yapmış olduk. Bakın şu kısımda. Daha sonrasında yine ilmek yürütme yaparak devam edeceğiz. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincire batıyorum. İpimi çektim. İlmeğimi çekip ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Bakın şu şekilde yapıyorum. Tamamen alta kadar değil. Şu üstteki daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Üstteki daldan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekip ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde burada 5 tane ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Bakın sonda 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi içerisinden ilmek yürütmemi yaptım ve burada sıramı tamamlamış oldum. Devamında burada 9 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirim içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak başlangıcımı yaptım. Sıra sonuna kadar yine 9 tane zincir çekiyoruz. 5 tane zincir sayıp içerisinden tığımızı geçip ilmek yürütme yaparak devam ediyoruz. Ta ki buradaki noktaya kadar ilerliyorum şimdi. Sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisinden şöyle üstteki daldan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek son yuva kısmını yaptım. Sıra sonunda bu sıramızda kaç tane boşluğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluğumuz var. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi şu şekilde şuradan ilmek belirleyicimi çıkartayım. Burası bakın bizim başlangıç yaptığımız nokta, şuradan belli zaten. Hani ilmek yürütme yaparak ilk başladığımız noktamız burası bizim. Bu sıradan sonra farklı yapacağız.
Şuradan sayıyorum şimdi, bakın 1 2 3 4 5. 5. zincirimin içerisinden şöyle ilmek belirleyicimi taktım. Bu noktaya kadar her zincirin içerisinden bir tane ilmek yürütme yaparak ilerliyorum şimdi. Şimdi karşı tarafta ilmek belirleyicimi taktığım kısma kadar ilerledim, bakın. 5. zincirimin içerisinden şöyle tığımı geçirip ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Normalde ne yapıyorduk? 5 tane ilmek öncesinden 9 tane zincir çekip 5. zincirimizin tepesine batıyorduk. Ama bu sırada farklı yaptık. 5. zincirimin tepesine kadar ilmek yürütmeme devam ettim. Birinci yuvacığın tepesinde diyeyim. Daha sonrasında şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimizi çekiyoruz. Daha sonrasında yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekerek ilmek yürütmemi yaptım. Devamında da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şuradaki son yuvacığın tepesine kadar, hatta ilmek belirleyicimi sizinle beraber takayım. 1 2 3 4 5. Buradaki 5. zincirime kadar hep aynı şekilde ilerleyip geliyorum. Size bahsettiğim gibi buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar ilerledim. Yuvalar yaptım. Şu kafes kısımlarını yaptım. Sıra sonunda kaç tane olduğunu sayalım boşluk kısmımızın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane boşluk kısmımız var. Burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum hemen. Daha sonrasında karşı tarafta yine sayıyorum. Zincirimi başlangıçtan itibaren 1 2 3 4 5. 5. zincirimin içerisine ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bakın burada son 5. zincirime batarak yuvayı yapmıştım. Daha sonra yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincirden ipimi geçiriyorum. Yukarıya çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki zincire battım. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yandaki zincire batıyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki zincire battım. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde bu kısmı ilerlemiş oldum. Devamında da yine her zincirin içerisine ilmek yürütme yaparak devam edeceğim. Ta ki bakın şu noktada ilmek belirleyicimi taktığım kısma kadar ilerliyorum hemen. Şimdi size bahsettiğim gibi ilmek belirleyicimi taktığım kısma kadar ilerledim. İlmek yürütme yaparak daha sonrasında burada ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Şurada bakın sayıyorum, yine diğer tarafta 1 2 3 4 5. 5. zincirimin içerisine ilmek belirleyicimi takıyorum. Daha sonrasında bu kısımdan yine 1 2 3 4 5. Şöyle ipimi döndüreyim. 6 7 8 9 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Devamında sayıyorum yine 1 2 3 4 5. zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şu kısmı da şöyle bir göstermek istiyorum. Ne kadar güzel gözüküyor. Bakın. Bu şekilde dümdüz gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi aynı şekilde buradaki ilmek belirleyicimi taktığım noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bu kenar kısmındaki ilmek belirleyicimi taktığım kısma kadar ilerledim. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluğumuz oldu. Aynı diğer taraftaki gibi 8 tane boşluğa ulaşmış olduk. Bu tarafta da 8 tane boşluğumuz vardı. Devamında öncelikle şuraya yine ilmek belirleyicimi takmak istiyorum. 1 2 3 4 5. zincirimin içerisinden ilmek belirleyicimi takıyorum. Burası bizim başlangıç yaptığımız nokta. Bakın şurada ipim hala gözüküyor. Başlangıç yaptığımız nokta. Yine buradaki 5. zincirimin içerisine kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicimi taktığım kısma kadar ilmek yürütmemi yaparak tamamladım sıramı. Bakın burada şu anda. Burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum artık. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8
9 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki bir zincirden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane boşluk yapıyoruz. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Devamında yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde küçük bir yuva yaptık burada. Artık şu şekilde çantamı katlıyorum. Katladım. Bakın 4. zincirim burada alt taban kısmında kalmış oldu. Çantamızı ikiye katladık, artık döndürdük. Devamında 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Hemen arkadaki, bakın şurada boşlukta, şurada 4 tane zincir çekerek buraya atlamıştık, katladık. Arkada duran birinci boşluk kısmından şöyle açtığımda bakın şuradaki oluyor. Buradaki zincir sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. zincirden şöyle tığımı geçirdim. Bakın diğer taraftan ipimi çektim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bakın artık buraya geri dönmüyorum. Buradan başlamıştık ya, buraya geri dönmüyorum. Devamında sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bakın burada bu şekilde bir boşluk yapmış olduk. Arkaya da birleştirme yapmış olduk. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İpimi bıraktım. Arkadaki bakın karşılık gelen noktadan sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve devamında bakın buradaki boşluktan başladım ya, buradaki boşlukla işimiz bitti artık. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Şöyle tekrar katlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Hemen arkada karşılık gelen boşluk kısmından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum. İçerisinden çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve bakın bu başladığım noktaydı. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde kaç kez yaptık bakın. 1, 2, orası taban kısmımızdı, pardon. 1, 2, 3 kez ilmek yürütmemizi yaptık ve bu şekilde tamamlamış olduk. 3 kez yaptık. Bakın şu ilmek yürütme yaptığımın öncesindeki boşluk kısmındayım. Daha sonrasında yandaki zincire atlıyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İlmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde şu yan kısmını bakın birleştirmiş olduk. Dediğim gibi 3 kez birleştirme yaptık. Devamında hemen şuradan sayıyorum karşı taraftan. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu noktaya kadar her zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütme yaparak devam ediyorum.
Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu kısma kadar ilmek yürütme yaparak devam ettim. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor şöyle. Benim çok hoşuma gitti. Ördükçe inceliyorum. Bir çok güzel gözüküyor çünkü. Şimdi burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında yandaki boşlukta sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Yandaki boşluktan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincirimden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bir kez daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane boşluk yapmış olduk. Aynısını diğer tarafta da yapmıştık hatırlarsanız. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Yandaki boşluktan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Burası bizim hani taban kısmı demiştim ya az önce de aynen o şekilde katlanan kısmımız. Daha sonrasında şöyle örgümü diğer tarafını döndürüyorum. Geçişimizi sağlamış olduk. Bakın burada kıvrım noktamız var. Karşı tarafa geçmiş olduk. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İlmeğimi bıraktım. Arkadaki birinci boşluk kısmından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum. İçerisinden çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki noktayla artık bizim işimiz bitti. Yandaki boşluğa atlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İpimi bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma taktım. İçerisinden çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bakın buradan 4 zincir çekip diğer tarafa atlamıştık. 4 zincir çektim. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir sayıyorum. 5. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Bir kez daha aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirden tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum. İçerisinden çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve geriye dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir saydım. 5. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimin içerisinden ilmek yürütmemi yapıyorum. Şu şekilde saydığımda 1, 2, 3 kez birleştirme yapmış oluyoruz. Birinci taban kısmını saymadım. Ve hatta şu şekilde sayarsanız aklınız karışmasın. Son boşluğumuzun 5. zincirine batarak tamamlıyoruz. İlmek yürütme yapmadan önceki son boşluğumuz burası. Devamında bakın buradaki ilmek yürütme yaptığım noktaya kadar devam edip her zincirin içerisinden bir tane ilmek yürütme yaparak ilerleyeceğim. Şimdi karşı noktada ilmek yürütme yaptığım kısma kadar ilmeğimi yürüterek devam ettim. Bakın burada son bir kez ilmek yürütme yaptığım nokta var. Oradan böyle arkadan tığımı geçiriyorum. İpimi artık arka kısmına çekeceğim. İpimi şöyle tuttum. Arka iç kısmına çekiyorum. Daha sonrasında 1, 2 tane zincir çekip ipimi burada keserek tamamlıyorum.
Şöyle iç kısmından daha sonra yok edeceğiz. Bakar mısınız? Gayet güzel ve şık oldu. Bence bunun üzerinden bir ütü yaparsak daha da güzel şık gözükecektir diye düşünüyorum. Şu an bu ütülenmemiş hali. Bu arada içerisine bir tane astar kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde ben elimde olan bir tane keseyi kullanacağım. Direkt içerisine yerleştireceğim. Daha önceki çantada kullandığım bir keseydi. Size gösterebilmek için. Bakın şimdi renginiz ne kadar güzel gözüküyor. İçerisine açık renk bir kese yerleştirdiğimizde onu göstermek istiyorum size. Şu şekilde bir güzel yerleştirelim içerisine. Şöyle büzdürdüğümüzde bakın. Şöyle tabii düzeltilmesi gerekiyor. Ama bakar mısınız ne kadar tatlı ve şık oldu. Diğer taraftan da aynı şekilde. Ben çok beğendim. Hem de böyle bir saatte yapabileceğimiz bir proje oldu. Bu arada ipimin kalınlığını göstereceğim size. Şöyle aldığımda bakın bu kadar daha elimde kaldı. Yani çok uyguna mal ettiğimiz bir çanta oluyor. Çünkü bir yumağın tamamını kullanmadım. Hala elimde bence oldukça fazla kalmış. Çok da küçük bir yumak değil. Yani çok az bir miktarda ip kullanıyoruz. Ve kısa sürede yapıyoruz. Oldukça da şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ha, bu arada şu boyutumu da söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Bakın şu şekilde mini bir çanta oldu. 22 santim. Şuradan ölçtüğümde de 21 santim. Tamamen askı kısmından taban kısmına kadar ölçtüğümüzde de 32 santim uzunluğunda. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.